Merhabalar, benim değerli takipçilerim, arkadaşlarım ve kanalımın yeni misafirleri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle yine yeşil cevizden muhteşem bir tarif paylaşacağım arkadaşlar. Varislerden ve eklem ağrılarından, eklemlerde oluşan kireçlenmeden kurtulmanız için, eklem ağrılarından, kemik ağrılarından kurtulmanız için ve yoğun kalın varislerden de aynı zamanda da yıldız gibi küçük kılcal varislerden kurtulmak için muhteşem bir tarif paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten çok etkili, çok şifalı bir tarif olacaktır. Evet, bu bizim bildiğimiz ceviz. Cevizin yeşil hali, daha pişmemiş hali, yumuşak. Biz şu anda yeşil cevizin kabuklarını kullanarak bu tarifimizi hazırlayacağız. Öncelikle cevizlerimi aldım. Suda yıkadım, duruladım, tozunu aldım. Şimdi de peçeteyle kuruladım ve şimdi tarifimizi yapmaya başlıyoruz. Evet, alalım şöyle cam kavanoz. Cam kavanozun içine cevizin kabuklarını doğrayıp yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yeşil cevizin kabuklarında muhteşem bir şekilde o kadar çok iyota zengin bir bitkidir. Yeşil ceviz zaten kendisi de çok faydalıdır ve bunun yeşil halindeki kabukları içindeki cevizden daha da çok faydalıdır arkadaşlar. O yüzden kullanıyoruz. Evet. Şöyle kavanoza doğrayıp 5 yeşil cevizin kabuklarını yerleştiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kavanoza cevizin kabuklarını doğrayıp yerleştirdim. Cevizlerini de tabii ki de kurutacağız ve sonra da yiyeceğiz arkadaşlar. Bu arada göstereyim sizlere. Bakın hemen turuncu renk oluşmaya başlıyor. Çünkü cevizin kabuğu iyota çok zengindir arkadaşlar. O yüzden hemen parmaklarımızı boyamaya başlıyor. O yüzden de eldiven giydim. Kavanozumuza bir de saf zeytinyağından ekliyoruz arkadaşlar. Buraya yaklaşık ben 150 mililitre zeytinyağı kullandım. Şöyle kaşık yardımıyla, ahşap kaşık kullanalım mutlaka. Yağımız ceviz kabuklarını kapatacak şekilde yağ kullanalım miktarını. Şimdi alalım tenceremizi. Tencerenin içine küçük ufak havlu seriyoruz. Kavanozumuzu yerleştiriyoruz ve arkadaşlar tencerenin yarısından daha biraz fazla su döküyoruz. Ve şimdi tenceremizi ocağa yerleştirip kaynatmaya başlıyoruz. Tenceremizi ocağa yerleştiriyoruz. Kavanozun kapağını şöyle hafif örtüyoruz ve bu şekilde kısık ateşte 40 dakika suyu kaynatacağız arkadaşlar. Su kaynamışken yağımız ısınmış olacak ve bunu 40 dakika kısık ateşte kaynatalım. Evet, yağımızı şimdi ocaktan alıyoruz arkadaşlar ve sıcak suyun içinde bu şekilde bir de soğumasına bırakıyoruz. Soğumasını bekleyelim. Evet, yağımız soğuduktan sonra arkadaşlar alıyoruz. Bir havluya kavanozumuzu saralım ve bunu soğuk, serin ve karanlık ortamda tamına 14 gün daha bekleteceğiz arkadaşlar. Bu şekilde 14 gün beklesin. Açmamıza gerek yok. Direkt buzdolabında da bekletebiliriz arkadaşlar. 14 gün bekletmemiz lazım. Evet arkadaşlar, 14 gün geçtikten sonra alalım kavanozumuzu. Böyle bir
koyu rengi oluşuyor arkadaşlar. Çünkü bütün iyot ve mineraller yağ çıkıyor. Şimdi bunu bir kere karıştırıyoruz ve bu tarifimizi arkadaşlar, evet, yeşil ceviz kabuklarını zeytinyağında beklettikten sonra arkadaşlar, hazırladıktan sonra bu karışımımızı içebiliriz. Bu tiroid rahatsızlığının tiroid bezlerinin fonksiyonunu çalışmasına çok ama çok iyi yardımcı olur. Alıyoruz şöyle bir tatlı kaşığı bir günde, ama önce özellikle sabahları içmeye özen gösterelim arkadaşlar. Yemekten önce veya yemekten sonra hiç fark etmez, bir tatlı kaşığı alıp içiyoruz ve bu tarifimiz, yani 150 mililitre zeytinyağı kullandık, bitene kadar içelim. Ondan sonra arkasından ılık kaynamış su içiyoruz tabii ki de arkadaşlar ve gerçekten bunun çok faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Tabii ki de bu yağımızı bir de varisler, eklemler, yani bu bizim hazırladığımız yağ arkadaşlar birçok derde devadır. Çok derde devadır gerçekten. Kemik ağrısı olsun. Bunu içeceğimiz olduğumuz için ben şöyle alacağım birazını. Kemik ağrılar olsun, eklem ağrıları olsun, varisler olsun. Bunların hepsine çok iyi yardımcı olur. Eklemlerdeki kireçlenmeyi çözer arkadaşlar. O yüzden mutlaka bunu bir de uygulayınız. Eklemlere, varisler oluşan yerlere akşamları uygulayalım. Öncelikle cildimizi tabii ki de temizliyoruz. Ondan sonra uyguluyoruz arkadaşlar ve bunu bu şekilde böylece bırakıyoruz. Varisler oluşan yerlere, eklemlerin ağrıyan yerlerine, omuz olsun, dirsek olsun, dizler olsun, ağrıyan dizlere mutlaka kullanınız arkadaşlar. Ayaklardaki çıkıntı kemikleri olsun, parmaklardaki çıkıntısı olsun, hepsine bu yağımızı uygulayabiliriz ve gerçekten muhteşem sonuçlara ulaşabiliriz arkadaşlar. Bu yağımızı arkadaşlar eğer süzüp aldıysanız, yani o zaman normal mutfak rafında saklayabiliriz. Yine serin ortamda, karanlık ortamda yerleştirelim ve oradan her gün alıp kullanalım. Eğer de süzmediyseniz, süzmeden de bırakabilirsiniz o şekilde arkadaşlar. O zaman yağımızı buzdolabında bekleteceğiz her zaman ve oradan alıp kullanıp geri buzdolabına koyacağız eğer süzmediysek. Şimdi bu yağımızın raf ömrü çok uzundur arkadaşlar. 6 aydan 1 seneye kadar durabilir. Hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve sevgi dileğiyle hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendilerinize çok iyi bakınız. Bay bay.